Merhaba, Rantavl kanalına hoş geldiniz. Ben Kamil. Bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimal haberiniz vardır. Unreal Engine oyun motoru son yıllardır teknoloji açısından oyun ve sinema sektöründe çok büyük gelişmelere imza atıyorlar. Videoyu çektiğim gün Unreal Engine 5.1 açıklandı ve şu an herkese erişime açık. İndirebilirsiniz veya güncelleme yapılabilir. Video YouTube kanalıma ne zaman yükleneceğini şu an bilmiyorum. Çünkü videoları stokluyorum. Bu nedenle aradan birkaç hafta geçmiş olabilir. Ama aradan birkaç hafta geçmiş olsa da yine de bu konudan bahsetmek ve Rantavl YouTube kanalında videosu bulunmasını istiyorum. Tabi sadece açıklananları sizlere tekrarlamak dışında foliage üzerinde denemeler yapacağım. Foliage ne demektir? Ağaç, çimen, yeşillik, bitkiler vesaire bu tür konulara değinendir. Yani onun anlamı budur. Foliage hakkında olan önemli gelişmeyi anlatımdan sonra sizlere tanıtmak ve kısaca nasıl kullanabiliriz diye göstermek istiyorum. Yeni gelişmeler arasında benim gözümde en önemlisi foliage ve lumen hakkında olacaktır. Tabi başka önemli gelişmeler de var ama daha çok tasarım ilgi alanım olduğu için bu ikisini saydım. Özet olarak zaten var olan Nanite adlı bir teknoloji bulunuyor ama bu foliage ile uyum sağlamıyordu. Nanite bilmeyenler için hızlıca ne olduğunu söyleyeyim. Oyun yapımı ve başka projelerinizde 3D modellemeler eklendiği zaman projeniz kasmaması için optimizasyon açısından poligon sayısına dikkat etmek en önemli konular arasında. Level of Detail denilen yöntem kullanılıyor ve bu 3D modellemelerin ayrıntı kaybetmesine neden oluyor. Nanite teknolojisi sayesinde milyonlarca poligon olan sahneler oluşturmak mümkün olmaya başladı. Modellemeler ayrıntı kaybetmeden projeniz kasmasını engelleyen bir teknolojidir. Önce belirttiğim gibi foliage ile uyumlu değildi ama artık yeni güncellemeden sonra uyumlu oldu. Bu çok gerçekçi ormanlar, çimenler ve yeşillikler demek oluyor. Uzaktan baktığımız zaman projeniz Level of Detail nedeniyle ayrıntı kaybetmeden güzelliğini savunacak ve bu çok büyük bir gelişme. Tabi genel anlamda zaten Nanite kullanılabilirdi modellemelerde ama artık bu foliage ile beraber birleşince daha da çok inanılmaz bir seviyeye ulaşacaktır çalışmalar. Ve bunun nedeni tasarım açısından ağaçlar ve benzeri modellemeler çok değer katıyor çalışmalarda. Yani kısacası projelerinizi daha fazla gerçeği yansıtan çalışmalara dönüşecektir. Biraz sonra Unreal Engine 5 üzerinde deneyeceğim ve beraber bu güncellemeyi daha çok yakından görmüş oluruz. Yani en azından sadece anlatmaktansa daha yakından görürüz. Diğer yenilik ise Lumen hakkında. Özet olarak Lumen projelerinizde daha gerçekçi ışık kaynağı demektir. Nanite gibi zaten var olan bir şey aslında Unreal Engine 5 açıklandığı günden beri, ancak foliage ile bağımlı bir gelişme bulunuyor. Nanite teknolojisini foliage üzerine eklemek yetmiyormuş gibi bu konuya daha çok önem verip ileriye taşımışlar olayı. Artık Lumen yardımıyla projelerinizde bulunan bütün foliage'ler ve daha çok yaprak veya ince bitkilerin içinden ışık geçebiliyor ve bu ışığı Unreal Engine 5 doğal olacak şekilde yansıtıyor. Bu güncellemeden önce ışıklar arasından geçmiyordu ve çok gölge oluşmasına neden oluyor. Artık gerçek hayatta olduğu gibi güneş ışığı daha doğal davranacak ve zaten arka planda geçen görüntüler sayesinde farkı da kendiniz görebilirsiniz. Oyun motoru biz ne kadar çok ayrıntılı modellemeler yapmamıza rağmen sınırlıyordu. Proje geliştiren insanlar çalışma yöntemini sürekli değiştirmek zorunda kalıyordu. Örneğin poligon sayılarına dikkat etmek gerektiği için herkes low poly modeller yapıp tekstür üzerinde odaklanıyordu. Yani gerçekçiliği başka yönden yansıtmak istiyordu herkes. Ki zaten kötü bir şey değil aslında. O yönden de güzel. Ama bu yeni teknolojiler sayesinde bizlere daha kolay bir erişim sunuyor. Hem daha kolay hem daha ayrıntılı çalışmalar nedeni sebep olacaktır. Bugün ise Unreal Engine sayesinde çok daha gerçekçi modellemeler eklenebilir. İşte bu sebeple Epic Games yani Unreal Engine'in sahibi bu sektörde çok büyük gelişmelere imza atıyor diyebiliriz. Kullanıcılar olarak yani biz elimizde olmayan ve bizleri sınırlayan engelleri her güncellemede yok ediyorlar. Artık konuşmayı daha çok uzatmadan Unreal Engine 5 üzerine geçelim ve bizlere foliage hakkında sunulan güncellemeyi görelim. Foliage hakkında olan bu yeni güncellemeyi daha iyi görebilmek için öncelikle Unreal Engine 5 üzerinde boş bir proje açtım ve üzerine çok sayıda ağaçlar ekledim ve Nanite'ı kapattım. Yani şu an görmüş olduğunuz gibi bu projede Nanite açık değil. Ve bu nedenle ağaçların birçok yerinde gölgeler olmuyor ve üstelik kalite açısından bir düşüklük olduğu farkına varabiliriz burada. Kameradan ne kadar uzak olursa level of detail o kadar etkili oluyor. Ağacın kalitesini düşürüyor vesaire ve gölgeleri de yok oluyor. Çünkü poligon sayısı azalıyor. Burada bile aslında çok ağaç var. Yani milyonlarca poligon var diyebiliriz ve buna rağmen level of detail yine de iyi bir şey. Yani siz bu oyuncuya iyi bir şekilde yansıtabilirsiniz uzaktan. Ancak Nanite, yani biraz sonra göreceksiniz zaten çünkü Nanite'ı açacağım. Nanite'ın çok büyük bir özelliği var. O da ağaçların kalitesini azaltmadan FPS değerlerini aynı şekilde tutacak veya belli konumlarda daha iyi olabilir. Öncelikle bu yakın diyebileceğimiz yerlerden de görebilirsiniz. Gölgeler vesaire bulunuyor. Ama uzaya gittiğimizde olmadığı için bu kalite açısından bir düşüklük olduğunu farkına varabiliriz.
Ama bu Nanite'da böyle olmuyor. Gölgeler vesaire kalacaktır. Ve yakınlaştıkça görebilirsiniz FPS değerlerimiz de azalacak şimdi birazdan. FPS değerlerimiz bayağı azaldı. Yani şu an hatta 15 FPS'lerde ve bunun üzerine hala uzaktaki olan ağaçların kalite açısından düşük olduğunu farkına varabiliriz. Bir de şimdi bu Nanite'ı açıp sizlere göstermek istiyorum farkı ve aynı zamanda bu folyajlar üzerine Nanite nasıl eklenebilir, nasıl kullanabiliriz diye göstereceğim tabi. Çok zor bir şey değil zaten. Sadece bir tane seçeneği açmanız gerekecektir. Şimdi ben Nanite'ı açacağım ve bakalım farkı nasıl olacak. Şimdi Nanite'ı proje üzerinde etkinleştirdim ve görmüş olduğunuz gibi ağaçların kalitesi önceye bakarak çok büyük bir şekilde değişti. Tabii biz onları daha iyi görebilmek için yanına koyacağım bunları. Ve bunu da unutmayalım çünkü tekrarlamak istiyorum, bu çok önemli bir şey. Burada milyonlarca poligon var. Level of Detail denilen yöntemi kullanmak da zorunda kalmıyoruz. Ki bu arada yanlış anlaşılmasın, o yöntem kötü bir şey değil. Yani kötüymüş gibi de göstermek istemiyorum. Çünkü oyun sektöründe yıllardır çok yardımcı oldu ve hala oluyor bazı projelerde. Ama artık bu Nanite denilen teknoloji folyage'ler üzerinde etkin olabilmesi gerçekten büyük bir gelişme. Yani neden bu videonun başından beri bu kadar övdüğümü belki anlamışsınızdır. Ve FPS değerlerinde de çok büyük bir farkı yok önceye bakarak ve ağaçların kalitesini düşürmediği halde büyük fark yok. Şimdi bir de yakından bakılırsa FPS değerleri tabii ki de düşecek. Çünkü benim zaten şu an arka planda montaj programları açık, kayıt programı da açık. Ama FPS değerleri düşse bile Level of Detail denilen yönteme bakarak çok daha iyi. Yani çok da iyi derken 10 FPS fazla var diyebiliriz. Ve uzaktaki olan ağaçların kalitesini hala görebiliyoruz burada. Özet olarak bu proje hazır hale getirip export edilseydi ve benim bilgisayarımı yormayacak şekilde programlar kapalı olsaydı FPS değerleri daha yüksek olacaktı. Ve bu FPS değerleri milyonlarca poligon ekranımızda olmasına rağmen hala güzel olduğunu diyebilirim sizlere. Şimdi bu Nanite'ı folyajlar üzerinde nasıl kullanabiliriz? Bu aşırı basit bir şey. Mesela bu ağacı açıyorum. Yani mesh üzerine 2 kere tıklayıp bu detay kısmından Nanite yazabilirsiniz. Nanite yazdıktan sonra burada Enable Nanite Support yazıyorum. Yani bu tık üzerine tıklamanız gerekecektir. Bunu yaptıktan sonra da zaten ağacın üzerine kendiliğinden eklenmiş olacaktır. Tabi save ettikten sonra da artık bu foliage üzerinde olan Nanite'ı etkinleştirmiş oluyorsunuz. Umarım bu kısa video sizlere en azından bilgi açısından yardımcı olmuştur. Bir şeyler katmıştır sizlere. Eğer herhangi bir sorularınız olursa da yorumlar kısmında sorabilirsiniz veya Discord sunucumuzda. Ben sizlere en iyi bir şekilde yardımcı olmayı deneyeceğim. En yakın zamanda da yeni videolarda görüşmek üzere diliyorum.